yoksa? Böyle durup bakınca nerelerden yürüdüğünü görüyorsun. Az önce böyle çok devrilmiş ağaç oluyor tabii. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Biz bomba gibiyiz çünkü cennetin içindeyiz adeta. Evet, bir önceki videoda Faralya'da kalmıştık. Hala da Faralya'dayız. Hiçbir şey kaçırmadınız. Bugün Kabak'a yürüyoruz. Şimdi Boris rotaya bakıyor. Sahilden yürünecek. Ben yıllar önce yürümüştüm o rotayı. Ama nereden giriyorduk, ne yapıyorduk onu bulacağız. Ondan sonra yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşümüz olacak. Bize iyi yürüyüşler, size keyifli seyirler olsun. Başlıyoruz. Böyle çiçekli yemyeşil görüyorsunuz değil mi? Yine her videoda olduğu gibi kuş seslerine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü çılgın ötüyorlar. Sabah yani kulağımın dibinde ötüyorlardı resmen. Ve böyle çi falan şeklinde. O kadar çılgınlar. Şurası mesela ne kadar tehlikeli olduğu belli. Yol hemen görüyorsunuz. Şuradan geçiyor. Ve kayalar nasıl düşmüş. Yani şans her an düşebilir. Ama buraya geliş yolu böyle hep. Şuradan şöyle yol gidiyor bakın. Hatta oradan tam arabalar da geçiyor şu an bakın. Yolun başında bu yol yürüyüşe kapalıdır, düşme tehlikesi diyor. Normalde şu an biz bakın şöyle göstereyim. Kırmızı sarı işaretli yolu yürüyoruz. Yani aslında normalde bütün Likya yolu rotası kırmızı beyaz işaretli. Burası alternatif rota. Alternatif rotalarda böyle farklı renk işaretleniyor. Ama burası da bir rota ve ben yürüdüm dediğim gibi bilmiyorum 8 sene önce mi ne kadar önceyse. Gayet de düzgün gözüküyor şu an. Bir de çıkmadan önce kaldığımız oteldeki resepsiyondaki arkadaşa sorduk. O da yürüyebilirsiniz bir problem yok dedi. O yüzden biz de girdik buraya. Çünkü burada hatırladığım kadarıyla acayip böyle uçurum kenarı manzaralar göreceğiz. Ben tek yürümüştüm o zaman ve korktuğumu hatırlıyorum. İlk yürüyüşüm daha. Daha İstanbul'dayım, çalışıyorum yani öyle düşün. Kurumsaldan ayrılmışım ama danışmanlık yapıyorum. Böyle bir hala tam kopamamışım o dönemler. Ve böyle buraya girdim, Allah'ım ya bu yoldan yürünür mü ne yapacağız falan derken karşıma böyle dik bir kaya çıktı. Dedim ki buradan dönmem lazım artık, ben bunu çıkamam. Sonra dedim ki Yasemin devam edeceksin yola. Sonra zorladım kendimi. Buradan sağdan diyor. Buradan dönüyoruz, sapıyoruz. Neyse o kayayı dedim çıkacaksın. Korka tırsa çıktım arkadaşlar. Şimdi göreceğiz o kayayı. Belki de şimdi baktığımda küçücük gelecek ama o zaman korkmuştum. Ondan sonra da hikayeyi bilenleriniz vardır. Yaklaşık 2 saat sonra bir patikanın çıkışında beni bir boğa kovaladı ki ölümden döndüm orada gerçekten. O hayatımın en korktuğu anlarından biriydi. So yeah, it goes here, but also here there is a sign too. I think it's the same, but I'm also thinking because one of the routes is going to Butterfly. I think this one is going to the Butterfly Valley. But let's see, let's go from here. Ya buradan evet bir tanesi kelebeklere iniyor. Kelebeklere buradan bir iniş yapmadım ben. Ama bakalım. Evet, hikayemiz burada bitmiş olsun. Başka bir videomda anlatmıştım. Likya oynatma listesine bakarsanız orada uzun hikayeyi anlatmıştım. Yine yorumlarda sorularınız olursa sorarsınız arkadaşlar, konuşuruz. Ama bana bu hikayeler hep şunu hatırlatır. Masallarda karşına böyle hedefe giderken bir sürü canavarlar çıkar ya. O zaman öyle hissetmiştim. Böyle sürekli karşıma bir engeller çıkıyor. Yılmamam lazım, devam etmem lazım falan gibi bir his. Çok şükür de bugünlere kadar geldik. Şimdi çok heyecanlıyım çünkü şuradan çok çılgın bir manzara göreceğiz. Sanki ya arkadaşlar öyle bir hissiyat ki şu an bulunduğum yer. Yani şunun böyle dimdikliğini size, yani öyle bir uçurum ki. Bak yutkunuyorum.
Uf. Yes, it is Butterfly Valley. Ve karşınızda Kelebekler Vadisi. Yani mesela şimdi şöyle biraz daha ineceğim ki size daha yakından göstereyim kaymadan. Acayip enfes gözüküyor. Kelebekler Vadisi'ne sadece teknelerle ulaşım var. Kalabiliyorsunuz. Yani vadi içinde şu bölümde konaklama yerleri mevcut. Deniz enfes ve buranın girişi tekneyle girerken yani büyüleyici bir hissiyat veriyor. İki tarafında böyle yüksek yüksek dağların arasından vadiye girişin çok büyüleyici. O yüzden tekneyle deneyimlemenizi isterim. Ayrıca Likya yoluyla yani dağdan aşağıya ipli iniş de yapabiliyorsunuz. Ben onu denemedim dediğim gibi. Ama deneyen arkadaşlar var. Çok da zor değil diyorlar. Böyle harika bir yer burası. Devamında yine burayı göreceğiz zaten bol bol. Öyle hatırlıyorum. Az önce girdiğimiz yerden çıktık çünkü iyice daraldı. Bir de harita üstünde Maps.me'den bakıyoruz. Şey gözüküyor. Dik bir tırmanış gözüküyor, ipli. Yani orası benim tırmandığım yer mi hatırlayamadım da. Yukarıdan böyle daha sağlam bir yolumuz var. Buradan tekrar aşağıyla birleşeceğiz. Onu deneyelim dedik. Yani hiç hatırlamıyorum ya. Sanki orası gibiydi ama yol çok sıkılaştı. Hem ağaçlar hem çok daraldı hem kaygandı falan. İstemedik yani. Buradan daha sağlam yerden gidelim. Bu arada saat 11.30'da başladık bugün yürüyüşümüze. Bayağı yaydık yani. Sakin sakin keyif yapa yapa gidelim istiyoruz. Nereye geldik? Okay, alright. Mis gibi yerlerdeyiz gene. Benim bu işte 8 sene önceki hikaye diye anlattığım şeyler falan ve Türkiye'nin birçok yerinden kareler, videolar yok YouTube'da. Bazen sorabiliyorsunuz hani buraya gelmemişsin hiç görmedik diye. Aslında ilk 2 sene İstanbul'dan ayrıldıktan sonra bütün Türkiye'yi gezdim önce. Arabam ve çadırımla. Ama o zamanlar YouTube'um yoktu. Sosyal medyam da yoktu. O yüzden bir şey göremiyoruz. Ben YouTube'a herhalde 4. senemde falan girdim gezmeye başladıktan sonra. 4-5 öyle bir şey işte. Tam da hatırlamıyorum da. İyi ki girmiş miyim? Memnun musunuz? Hayır, eğer memnunsanız ve hala abone değilseniz falan da bilmiyorum. Bu videolar böyle emekle, bak altını çiziyorum tekrar. Yani bir abone olacaksınız, bir iki yorum yapacaksınız. Biraz arkadaşlarınıza benden bahsedip paylaşacaksınız kanalımı. Bu kadar yani. Gerisi bende zaten. Ben çekiyorum, gösteriyorum size gittiğim yerlere. Motive edin beni ki daha çok çekeyim değil mi? Yoksa niye çekiyoruz bunları? Birinci sebep, ileride Allah uzun ömür verirse bu videolarımı izlemek çok keyifli olacak. Öncelik o. Anı defteri benim için. Ve ikinci sebep, paylaşmak çok güzel arkadaşlar. Ne diyor? Yürüyüşe ve ziyarete kapalı gene. Burası için de yazmışlar bunu. Ya buralara o kadar çok oteller falan yapılmış ki Aktaş'ın oraya da şimdi 5 yıldızlı bir otel yapılıyormuş galiba. Gidince göreceğiz. Yani gerçekten düşme tehlikesinden mi bu tabela var? Yoksa buralardaki inşaatlardan dolayı bu yolları kapatıyorlar mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yorum yapmayayım. Ama söylemiş olayım. Bilmiyorum. Göreceğiz yolun durumunu. Şu ana kadar yol çok iyi bir durumda. Düşme tehlikesi yok gördüğünüz gibi. Arılar, kovanlarımızın yanından geçiyoruz. Buradan tabii artık yürünmediği için muhtemelen iyice çimen olmuş. Her yer ot çıkmaya başlamış. Oregano? Kekik. Ay, nasıl güzel kokuyordur şimdi. Oo, geldi bile kokusu.
Artık hiç işaret de yok bu patikada. Yani biz Maps.me'de buradan yol gördüğümüz için gidiyoruz. Allah, keçi var. Nasıl güzel bir şeysin. Ve bize doğru geliyor. Yani işaretleme de yok, onu diyeceğim. Buradan gelmeyi tercih etmeyebilirsiniz o yüzden. Ama sen ne kadar aysiz. Hey. Aa, gelecek mi yoksa? Gel. 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 Gelecek mi? Ne vereyim sana da gelirsin bana? Sevmedin mi? Zaten bunların içindesin. Niye yiyesin ki? İstesen yersin. Peki. Sen de pek süslüsün. Hadi ya. Yes, I saw you. Yeah. Bağlılar, evet. Okay. Böyle içerlerden gezdik. Bir yerlerden geçtik falan. Yani bu video Likya yolu değil. Tabii ki Likya uygarlığının yaşadığı coğrafyada yürüyoruz şu anda. Ama işaretlenmiş yol değil. Alternatif bir patika bulduk. Muhtemelen köylülerin kullandığı bir yol. Ya da belki önceden işaretliydi, artık kaldırıldı, hiç bilmiyorum. Ama çok güzel bir yolmuş burası. Direkt böyle yeşilliklerin içinden gidiyorsun. Tamamen keçi yollarından yürüyorsun. Burada bir işletme, bir şey var. Bir yere geldik. Devam edelim. Aktaş'a doğru devam edeceğiz. Ve işaretlerle de buluştuk. Şurada var işaretimiz. Buradan devam edeceğiz şimdi. Yani aslında Likya yolu şöyle yamaçtan geliyordu. Böyle bu patikadan geliyordu. Ve bu şekil devam ediyordu. Biz içerilerden başka bir rotadan bu yola bağlandık. Oralarının durumu çok iyi gelmedi bize. Bir de emin olamadık dediğim gibi. Ama belki de hiçbir sıkıntı yoktu, bilmiyorum. Neyse, çok keyifliydi. Orayı da önceden yürümüştüm zaten. Ben mutlu. Boris de mutlu. Şuraya inelim, oradan da bir bakalım. Dün 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 dün. Buradan görebiliyor muyuz? Biraz daha yaklaşalım. Şuraya inmeyelim mi? İnelim hadi. Gelin. Ya da şuradan. Evet, buradan harika görüyoruz kumsalımızı. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Yanımızda manzaramız, tepeden denizi görüyoruz. Gölge, oldukça rahat yürümesi. Uçurum kenarında değiliz yani. Yani tabii ki aşağısı uçurum ama gördüğünüz gibi korunaklı. Çok keyifli bir patika. Şimdi bir soluklanacağız. 1,5 saattir yürüyoruz. Saat 1 oldu. Şöyle ağacın altına bir oturalım dedik. Böyle bir yerdeyiz. Her yerimiz orman. Aşağıda denizi görüyoruz. Komple ağaçlarla çevriliyiz. Harika bir rota. Harika. Örümcek oranın üstüne oturmayayım ya. It's going from here to there. Bu tarafa geçeyim. Nereye geçeyim? Allah. Şöyle oturayım. Ay, dünden de yorulmuşum. Böyle var ya, bacaklarım totom falan, yani güzel ağrıyor. Artık güneş oldu. Çok sıcak oldu. Şöyle şu buruna doğru yürüyoruz. Ondan sonra da devam edeceğiz. Sanıyorum orası Aktaş'ın ora. Ama o kadar çok bina yapılmış durumda ki emin de olamıyorum. Ama sonuçta o tarafa doğru gidiyoruz. O burnu aşacağız dediğim gibi.
Bir süredir böyle dar bir patikadan gidiyoruz. Darlığını şöyle ayaklarımla göstereyim. Yanımızda aslında uçurum. Yani düşmemen gereken, temkinli olman gereken bir kısım burası. O yüzden videoda çok çekmiyorum. Bravo! It was so easy for you. Koca bacakları var, uzun uzun. Ben orada çıktım, üstüne oturdum, kaldım. Yak canım, biz de çıktık, o kadar da değil. Uzun-yurttayız. Şimdi bir köy içindeyiz. Burada bir yerlerde mola vereceğiz. Burada bir arkadaşımın yeri vardı, aslında ona uğradım. Mustafa, eğer izliyorsan sürpriz yapacaktık sana. O ilk işte yürüdüğüm zaman Mustafa ile tanışmıştım. Bana numarasını vermişti. Olur da bir şeye ihtiyacın olursa bak, yalnız yürüyorsun demişti. Ve boğa kovaladığımda da ilk onu aramıştım. Böyle bir yere sinip tir tir titrerken Mustafa beni boğa kovaladı diye. Ve o bana alternatif bir yerler tarif ettirmişti rotanın, çünkü boğa beni bekliyordu. Neyse Mustafa'ya bir uğrayayım dedim ama tabii yıllar geçti. Devretmiş orayı bir iki sene önce. Buralarda başka bir yere yerleşmiş şimdi. Belki denk geliriz Kabak'ta, belli mi olur? Bir kere denk geldik çünkü. Please. Really? Ya bayılıyorum sana ben, ama böyle niye yapıyorsun? Thank you so much. Thank you so much. Yeah, looks good. Buralarda hiçbir şeyler yoktu. Bayağı yollar yapılmış. Bir sürü evler yapılmış. Oteller yapılmış. Vay anasını. Şu renge bak. Ya ben tabii ki Faralya'ya geldim de hep üst yoldan Kabak tarafına geçtim. Kabak'tan alınca falan oraları yürüdüm ettim. Yani böyle içerilerini gezmiyorum. Bayağı bir zaman olmuş yani. Değişmiş çok. Ay harika. Çok güzel bir yere geldik. Şimdi şuraya yayılacağız. Bir çay, soğuk bir şeyler içeceğiz. Hak ettik biz bunu. 2,5 saat olmuş. Faralya, Uzun-yurt, artık hangisi diye geçiyor burası bilmiyorum ya. Buralar hep Faralya galiba. Oh. Çiçekler, çiçekler, çiçekler. Vallahi buraya girersek bilmiyorum çıkabilir miyiz. Ve yürümeye devam ettik. Geldiğimiz yer şu an Aktaş'ın oralar, ama böyle devasa bir yer yapılıyor buraya. Yani onlarca bungalov, kat kat daha arkası da var bunun. Bu inşaat alanının içinden geçtik. Oldukça sevimsiz bir parkur oldu bu kısmı. Şimdi tekrar umuyorum ormana dalacağız. Artık inşaat görmeyeceğiz. Her yerimiz toz toprak oldu. Ayakkabılara bak. Devam. Bakın ne var. Aşkım. Korktun da mı kıpırdamıyorsun? Küçücüksün. Yes. Evet sevgili arkadaşlar, şunu diyebilirim ki başladığımız noktadan Faralya'nın içini böyle gezip sonra işte biraz kıyı gidip tekrar Faralya'nın içinde böyle otellerin yerleşimin olduğu o bölgeler, o çardakların oraya kadarki süreç çok keyifli bir yoldu. Ama ondan sonrası nasıl derseniz, inşaat içinden mi geçmedik? Sonra da böyle çıplak bir şekilde yolda yürüyoruz. Çünkü burada yol açmışlar ve burası işte o otelin oraya gidiyor bu yol. Önceden böyle değildi tabii. Ormanın içinden yürüyordum. Şu an bu şekilde. Yoldan yürüyorsun ve işaretleme falan kalmadı zaten. Öyle bir yol olmuş. Yakında otel açıldıktan sonra öyle içinden de geçemezsin. Orayı komple kapatırlar muhtemelen. Bilmiyorum ne olur ne yaparlar. Tırmanıyoruz biraz. Çok değil.
Ama sıcak. Yeniden bir patikaya girdik. Ama patikanın girişinde çarpı işareti koymuşlar. Böyle defalarca kez. Çarpı da bu tarafa girme demek. Ama bizim elimizde Maps.me'nin bize önerdiği rota burası. Neden konduğunu bilmiyoruz yani. Gayet de işaretli bir yol burası hala. Devam ediyoruz muhtemelen. Çıkacak. Bakın manzaramıza. Çok keyifli bir yol oldu gene. Ay o kadar güzel ki. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu hissediyorsun burada. Bir değişik. Gerçekten şu açı bir tuhaf gözüküyor. Böyle durup bakınca nerelerden yürüdüğünü görüyorsun. Az önce şurada bir ev var. Oradan geldik. Hemen onun arkası zaten otelin yapıldığı yer. Oralardan şöyle yürüyüp sonra sağa doğru orman içine girdik. Oy oy. Böyle çok devrilmiş ağaç oluyor tabii. Üstünden atlıyorsun. Oh. Hey. Dinleniyorum yahu biraz. Manzaram da bu. What a beautiful view. The horizon. Yes, we can see it from there to there and it's so beautiful. We are almost there. Maybe 1 kilometer left. 1 kilometer left, 20 minutes. 20 minutes. Hadi bakalım 20 dakika 1 kilometre. Huh! Ve Kabak koyuna doğru inişimiz başladı. Nerelerden geldik? Saatimiz kaç bakalım? 4.30. 11.30'da çıkmıştık. 5 saat sürmüş. 2,5-3 saat sürer diye düşünmüştüm ben ama nasıl bir yaymaksa bizimkisi. Bir de yani dediğim gibi yollar bir karışmış. Oradan mı gideceğim, buradan mı gideceğim falan böyle biraz bocaladık yani. Farklı yerlerden geldik. Yürümek istediğinizde ona göre bakarsınız. Belki dağdaki rotayı tercih edersiniz. Genelde insanlar orayı tercih ediyor. Faralya'dan Kabak'a yürümek için. Hele de şimdi bu karmaşadan sonra oteller, moteller, evler, bir sürü bir şeyler yapılmış. Yol habire değiştirilmiş. Daha rahat olabilir dağ yolu. Ama gördünüz zaten bizim yürüdüğümüz yolu da. Burayı sevdiyseniz burası da elbette mümkün. Bu nasıl bir denizin rengi? Allah'ım çok acayip. Şurası birazdan daha net göreceğiz. Kabak koyu. Ya. Vay vay. Diyecek bir şey yok. Görüyorsunuz. Manzarayı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Olayımız bu. Bir de geniş açı bakalım. Ve evet. Renkteki değişimi çat 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 görüyoruz. Ay ne diyeyim ben ya. Allah'ım memleket ne kadar da güzel. Değil mi Boris? Yol bitmek üzere ya. Ben mutluluk naraları atacağım. Yani atmıyorum ayıp olmasın diye. Ama yani o moddayım. Çünkü ciddi ayağım da acıdı. Böyle bitsin artık.
tamam oturabiliriz modundayım. Bir zahmet 5 saattir yürüyoruz. Dün de 7 saat yürüdük. Değil mi yani? Diyebiliriz bu kadarını. Ay. Günaydın Kabak'tan, günaydın. Dün gece burada kaldık. Burası kamp yerinin ortak alanı. Bakın böyle çadırlar var etrafta. Gelip kendi çadırını kurabiliyorsun ya da buranın çadırını kullanabiliyorsun. Burada yemek alanı. Burası gördüğünüz gibi ateş alanı. Kamp ateşimiz burada yanıyor. Buradan böyle sahile doğru gidiyorsunuz. Herhalde bir 6-7 dakika yürüme anca vardır. Şöyle etrafa bir bakalım gelin. Böyle hamaklarda da kalabiliyorsunuz. Güzel bir kamp yerindeyiz yani. Kahvaltımız hazır. Şahane bir menemenimiz var. Bir de kahvaltı tabağı söyledik yanına. Afiyet olsun bize. Bana. Kahvaltımızı yaptık güzelce. Şimdi hang dram'ım için Kaan'la buluşmaya gidiyorum. Kendisi hang drum eğitimi veriyor. 2 gündür de Kabak'ta eğitimdeydi. Zafer aracılığıyla tanıştık. Şimdi gidip oradaki çeşitli hang drum'ları deneyip hangisini seversem alacağım. Ya da belki bir adres vereceğim, oraya kargolayacak, o da olabilir. Ama gidip biraz hang drum çalalım hadi. Aşağıdan müzik sesleri yükselmeye başladı. Bir de bu açıdan bakalım mı manzaraya? Şimdi elimizde bir bu alternatifimiz var ki bu çok yanar döner, böyle acayip tatlı. Arkası bu şekil. Eyo! Bayıldık. Yani tarzına bayıldık. Ama ses olarak da bu daha derin geldi bize. Daha böyle meditatif bir etkisi var böyle. Ses daha dağılıyor sanki. Ya da ben tam çalamıyor da olabilirim. Yani tip olarak bunu beğenip ses olarak bunu beğendiğimizden tabii ki öncelik ses. Are you happy Yes, I am. with your new toy? Bir bu eksikti. Karavanda bir bu eksikti. Aldım arkadaşlar hang drum'umu da. Şimdi keyifle çalmayı hele bir öğreneyim. Zaten ben onu çalamasam da sesi o kadar güzel ki zannedeceksiniz ki çalabiliyorum. Hiç endişeniz olmasın. Birlikte güzel günlerde çalalım inşallah. Haydi o zaman. Ama çok az çalacağım. Yani bir kuple çal bize. Senin bu işin uzmanıymış öyle dediler. Hiç öyle bir şey demedim ben. Hiç öyle bir şey demedim. Ben çalarım dedi, benim de var dedi. Demedi mi? Öyle dedi.
Çok tatlısın. Sevdin mi sesini? Güzel. Ha, değil mi? Çok güzel. Ben de çok Ne sevdim. ismini koyacaksın? İsim mi koyacağım bilmiyorum. Bir isim o bulur kendi ismini diye düşünüyorum Evet. şu an. Şu an bir şey yok aklımda. memnun oldum. Ne demek biz de memnun Sana olduk. demedim, ona söylemiştim. Ona mı Görüşürüz. dedin? Olsun biz de memnun. Biz daha buradayız diye bana demedin değil mi? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Kim geldi? Murat'ı tanımıyorsunuz. Hiçbiriniz henüz tanımıyorsunuz. İlk defa videomdasın değil mi? Evet. Evet. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Murat'ın kim olduğunu bir sonraki videoya kalsın. Öyle de merak yapalım, heyecan uyandıralım falan. Kabak'tayız hala. Şelaleye yürüyoruz. Şahane ortam. Şelale de çok güzel, göreceksiniz. Ama şimdilik videomuzu sonlandıralım çok uzatmadan. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.